Merhaba, ben Deniz. İKSV Alt Kat tarafından Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Gölge Masallar Atölyesi'ndeyiz. Gölge Masallar Atölyesi şu günlerde birçok şeyden mahrum kaldığımız zamanlarda oluşturulmuş bir atölye. Çocuklarla yaptığımız atölyelerde bazen kağıtları, bazen boyaları, bazen kalemleri olmayabiliyor. Ama hiçbir şeyin olmadığı yerde her şey bitmiş değil, yeni bir şey tekrardan başlıyor. Burada da sanatın, oyunun ve masalların hayal gücü, düş gücü ortaya giriyor. Gölge Masallar Atölyesi'nde özellikle çocukların duyularının farkındalığının yaratılması çok önemli. 6 tane duyumuz var. Görme, işitme, tad alma, koku ve dokunma. 5 duyumuz. Bunların hepsini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama altıncısı hissetmeyle ilgili bir şey. Bazen duygularımız oluyor. Mesela siz de bazı duyguları hissediyorsunuz ama nasıl dile getireceğinizi bilmiyorsunuz. Bunu bazen büyükler de yapıyor, bazen küçükler de yapıyor. Ama o duygunun ya da o hissettiğimiz şeyin ne olduğunu tanımlamayı bilmediğimiz için bunun farkındalığına nasıl varabiliriz? İşte burada bize duygularımızı tanımak, duyularımızı tanımak, hayal gücümüz, okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz masallar, seyrettiğimiz filmler çok destek olmaya başlıyor. Yani sanat bizim yaratıcılık tarafımızı geliştiren şey, ifade etmemizi, kendimizi anlatmamızı daha çok kolaylaştırıyor. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek ileriye dönük anlaşmalarımız daha fazla olacaktır. Hele bir de düşünün bunun çocuk yaşta olduğunu. Yani duygularınızı ve duygularınızın farkında olduğunuzda daha ileriki zamanlarda kendinizi çok daha iyi ifade edeceksiniz bütün alanlarda. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz doktor olun, isterseniz hemşire olun, isterseniz marangoz olun, isterseniz bir sanatçı olun. Ama her zaman kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz. Bunu unutmayın. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde, düşünün ki ne kağıdınız var ne kaleminiz var, bir oyun kuramıyorsunuz. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Her şey tam başladığı yerdeyiz orada. Gölge ve ışıkla sanatın ve oyunun tekrar düş dünyasına dalabiliriz. İşte masallar tam da bu noktada sihirli bir kapı açıyor. Masalın içinde devler de var, cüceler de var, periler de var, sihir de var. Nerede bir olmaz varsa o olmazı olur kılmaya başlıyor. İşte gölge masallar çocukların hayal dünyasının içine girerek düş kurmalarını daha fazla sağlamayı hedefliyor. Çocuklar yarattıkları gölgelerle, belki bazen elle, belki bazen bedenle, belki bazen küçük bir kağıt parçasıyla ışığın ve gölgenin peşine düşerek masalın dünyasına dalmaya başlıyorlar. Işık ve gölge çocukların hayal gücüne destek oluyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Anam düştü beşikten, kafası yarıldı eşikten. Bugün size anlatacağım masal bir küçük serçenin masalı. Bu küçük serçe kocaman büyük bir ormanda yaşıyormuş. Kocaman çok büyük bir orman hayal edin. Ve içinde yaşayan küçücük minicik bir serçe. Ormanda birdenbire bir hareket başlamış. Bütün hayvanlar bir sağa, bir sola, bir oraya koşturmaya başlamışlar. Merak etmeye başlamışlar. Acaba burada ne oluyor? Aldıkları habere göre gökyüzü yere düşecekmiş. İnanamamışlar. Hepsi telaşlı bir şekilde oradan oraya koşmaya başlamışlar. Bizim minik serçe küçücük haliyle yavaş yavaş ormanın meydanına doğru gitmiş, gökyüzüne bakmış, biraz düşünmüş ve sonra yere yatmış. Sırt üstü bir şekilde. Sonra ayaklarını yukarı kaldırmış. Etrafındaki bütün hayvanlar ona bakıyormuş. Acaba ne yapıyor bu minik serçe diye. Bir fil serçenin yanında durmuş ve demiş ki, ne yapıyorsun sen öyle? Ben demiş gökyüzü yere düşmesin diye onu ayaklarımla tutmaya çalışıyorum. Fil serçenin bu haline gülmeye başlamış. Yahu demiş sen küçücük bir serçesin. Bu küçücük halinle kocaman gökyüzünü nasıl tutacaksın? Serçe kendinden gayet emin bir şekilde file bakmış ve demiş ki ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ya sen? Sadece durmuş beni seyrediyorsun. Fil o anda söylediğinden biraz utanmış ve çekinmiş ve küçük serçeye bakmış. Evet demiş haklısın. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. O zaman ben de hortumum ve büyük ayaklarımla sana yardım edeyim. Ve o da serçenin yanına uzanmış, ayaklarını ve hortumunu yukarıya doğru kaldırmış. Birlikte gökyüzünü tutmaya çalışmışlar. Evet çocuklar, elimizden gelenin en iyisini yapmak en iyi bildiğimiz şey olsun. Sevgiyle kalın, gökten 3 elma düşsün. Biri size, biri bana, biri de masalın başına.
Biz şimdi evlere kapanmış olabiliriz, dışarı çıkamıyor olabiliriz ama evin içinde kendimize yaratabileceğimiz bir hayal dünyası, bir düş dünyası var ve bunun için kendi aklımız, fikrimiz, düşüncemiz, masallar ve oyunlar bize yardım edecek. İşte bu yüzden bu zamanların bence en güzel masallarından bir tanesi bu Küçük Serçe'nin masalı. Küçük olabilir ama yine de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması bence burada cebimize koyabileceğimiz en güzel çıkarsamalardan bir tanesi. O yüzden size bu masalı anlattım. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi sizinle gölge karakterler nasıl yaratabiliriz? Bunun için hangi araçları kullanabiliriz? Araç kullanmadan nasıl yapabiliriz? Bedenimiz, ellerimiz, küçük kağıtlar kullanarak bazı şeyler göstereceğiz. Onları siz de evde rahatlıkla kullanabilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Şimdi çocuklar, atölyede kullanabileceğimiz basit malzemeler göstereceğim size. Bir kağıt ve bir kalem bunun için yeterli. Buraya gölge karakterinizi oluştururken kendi dinlediğiniz masaldan ya da kendi hayal ettiğiniz bir şeyin figürünü çizebilirsiniz. Çok basit bir şekilde ben bir tane kayık çizeceğim ve işte bu kayığımın direği ve bu da bayrağı. Bunu kesip yapıştıracağım. Makasımız, kayığımı çizdiğim yerlerden kesiyorum. Ben evde çatal buldum, çatal kullandım. Plastik çatal kullandım. Belki sizin evinizde pipet vardır, pipet kullanabilirsiniz. Belki bir kalem vardır, kalem kullanabilirsiniz. Belki siz daha yaratıcı malzemeler bulursunuz. Hiç kendinizi bu konuda kısıtlamayın. Bir kalem, bir kağıt, hayal gücü ve evde bulduğumuz herhangi bir malzeme bize gölge karakterlerimizi yaratırken destek olacaktır. Ve diyelim ki hiçbiri yok. Yani çatalımız yok, kağıdımız yok, kalemimiz yok. Öyleyse ne kullanabiliriz? Mesela ellerimizi. Evet çocuklar, gölge karakterlerinizi daha büyük de yapıp kullanabilirsiniz. Bunun için biz kraft kağıdı kullandık ama siz evde var olan gazete kağıtlarını kullanabilirsiniz ya da beyaz büyük kağıtlar varsa onlardan kullanabilirsiniz. Bunun için bir tane uçurtma çıtası gerekli. Uçurtma çıtasının dışında bulabilirseniz büyük böyle sopalar ya da dışarıda bulduğunuz dallar da işinize yarayabilir. Ağaç dalları da işinize yarayabilir. Mesela mitoloji karakterleri seviyorsanız, ben çok seviyorum. Onlar hayal gücümüzü birazcık daha tetikliyorlar. Bu mitolojik karakterlerden bir tanesi mesela Tepegöz. Tepegöz bir dev. Şimdi büyük bir dev çizebiliriz kağıdın üstüne. Şöyle kafası, omuzları, kollarımız, ellerimiz ve gövdesi, ayakları. Şimdi bu devimizi keseceğiz. Yapıştırıcımızı tam ortaya sürüyoruz. Yapıştırıyoruz. Böylece oynayan devimizi elde ettik. Evet çocuklar, gölge karakterlerimizi canlandırabiliriz. Burası çok büyük bir orman ve büyük bir ağaç var. Ve ağacın gölgesinde uyuyan bir fil. Birdenbire bir susuzluk hissettim. Acaba bugün hava güneşli mi? Evet güneşliymiş, çok güzel. Bir bakayım bakalım. Acaba bizim küçük serçe nerede? İşte buradaymış. Merhaba küçük serçe. Biraz sohbet edelim mi? Küçük serçe, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gördünüz mü çocuklar? Küçük serçe gitti. Acaba bir şey mi oldu? Çok merak ettim. Size bir şey söyleyeceğim. İsterseniz bu gölge karakterleri annenizle, babanızla ve kardeşlerinizle evde canlandırarak oynayabilirsiniz. Ben şu küçük serçeye bakayım. Hadi hoşça kalın. Gölge karakterlerinizi büyük figürler çizerek de kullanabilirsiniz. Mesela bu mitolojik kahramanlardan bir tanesi Tepegöz olsun. Tepegöz adasında yaşarken, ormanda dolaşırken birden adanın kenarında kayıkları görür. Bunlar Odysseus'un gemileridir ve Tepegöz'ün adasını ziyarete gelmişlerdir. Tepegöz hızlı bir şekilde
kayıkların yanına doğru yürür ve içinin boş olduğunu görür. Doğruca yürüyerek, bulutları aşarak, gemileri aşarak mağarasına doğru hareket eder. Nerede benim mağaram? Bu kayıktakiler nereye gitmiş olabilir? Ellerimizi kullanarak da gölge oyunları yapabiliriz. Bakalım size hangi figürleri göstereceğiz. Evet. Evet, bunu tahmin etmiş olabilirsiniz. Bir tane daha gösterelim bakalım. Evet. Umarım Gölge Masallar Atölyesi'nden keyif almışsınızdır. İsterseniz gölge karakterlerinizi İKSV alt kat hesabından bizimle paylaşabilirsiniz. Masalla kalın, hoşça kalın.